Sıcak ve soğuk. Bazen bir buz, bir soğuk yakar, bazen ateş yakar. Yani eksi 200 derecedeki sıcakta, soğukta aynı etkiyi gösterir ve seni yakar. Peki bir tanesi soğukken aynı şeyi, bir tanesi sıcakken aynı şeyi yapıyorsa her türlü aşırılık aslında ortak bir etki meydana getirir. Öyleyse soğuk enerji nedir? Sıcak enerji nedir? Gelin bunlara birlikte bir bakalım. Soğuk negatif, sıcaksa pozitiftir. Oh, madem ki soğuk iyi değil, soğuktan kaçıp sıcağa gidelim değil. Her zaman her türlü durum için bizim ılık iyidir. Nasrettin Hoca'ya soruyorlar. Hocam yazı mı seversin, kışı mı seversin? Tekrar tekrar sorunca baharın nesi var diyor. Şimdi bedenimizde önce bakalım soğuk enerji nasıl bir iş yapıyor? Şimdi diyelim ki üşümen var. Bedenin zaman zaman üşüyor, hatta kışın ısıtamıyorsun. Ellerin, ayakların bir üşüme yapıyor. Şimdi nedir bu? Bir aslında negatif enerjidir. Yani soğuk bedende fazla bir negatif enerji meydana getiriyor. Böyle durumlarda beden hemen nasıl etkiler yapar? İşte diyelim ki önce tüylerin diken diken olur. İşte vücut üşümeye başlar. Dışarıdan içeriye doğru hücrelerde diyelim ki çeşitli ısıtıcı etkiler meydana gelir ve belli bir zaman bu yetmediğinde de artık en dışarıdan en içeriye doğru morarmalardan ve uyuşup tamamen ölüme kadar gidecek süreçleri başlatır. Bizim bedenimizde oluşan gerek kan dolaşımının akışı, lenf akışı ve ruhsal enerjilerin meridyenler içindeki akışı aslında bedenimizde belli bir ısı üretir. Ve bu ısı nereye akamıyorsa, aktarılamıyorsa, bu enerji, hayat enerjisi nereye aktarılamıyorsa oralarda çeşitli soğuk enerjiler meydana gelir. Soğuk enerjinin olduğu yerde beden tüylenme meydana getirir. Şimdi diyelim ki sırtınıza baktınız, nerelerde tüylenmeler varsa bilin ki o enerji kanalı ya da o organla ilgili aslında bir soğuk enerji, bir negatif enerji ya da o yolla ilgili bir tıkanma olduğunu söyleriz. Yüzünüze diyelim ki bir kadın bakıyorsa başka, tabii ki bir erkek bakıyorsa başka. Şimdi diyelim ki bir kadının çenesinde, çene bölgesinde bir tüylenme meydana geliyorsa burası onun aynı zamanda mesane rahim bölgesidir. Bu bölgede soğuk enerjiyi, oraya yeteri kadar oksijeni yollamadığını bize anlatır. Yok eğer diyelim ki yanaklarda meydana geliyorsa burası akciğerler bölgesidir ve oradaki soğuk enerjiyi akciğerlerdeki solunum yollarıyla alınan enerjinin yeteri kadar doğru bir konumlanmamasından dolayı buralarda soğuk enerji meydana geliyordur. Tüyler ise daha fazla ısı, ışık enerjisini bir şekilde alarak o enerji kanalını açabilmek üzere bir ısı üretiyordur. Peki soğuk algınlıklarında bu nasıldır derseniz, dışarıdan gelen bir soğuğa karşı hücre içi ısı dışarıya doğru, dış deriye doğru yollanarak burada bir ısı meydana getirmeye çalışır. Ama zaman içerisindeki soğuk, dışarıdan gelen bu negatif enerji fazla olduğunda da hücre içerisindeki sizin artık ısınız yetmez ve buralarda soğuk algınlıkları dediğimiz çeşitli soğuk semptomlar bedeninizde belirebilir. Peki ya sıcak? Sıcak dedik ya, sıcak pozitif. Şimdi diyelim ki vücut ısınıza yakın 37, 38, 40, hadi 45, 50 buralarla ilgili herhangi bir şeyle temasınız olduğunda vücut kendini tolere edebiliyor. Ama bir 100 derece, 120, 200, 300 dereceler bir sıcaklıklara geldiği zaman cildiniz artık buradaki sıcağı çok daha yüksek bir şekilde algılayarak ne yapıyor? Bir yanık meydana getirebiliyor ki bunun 1, 2, 3, 4 gidiyor biliyorsunuz. Ve sıcak size aynı soğuğun verdiği zararı bu sefer ters taraftan veriyor. Öyleyse her türlü aşırı pozitif ya da her türlü aşırı negatif bir şekilde bedenimize, hayatımıza zarar veriyor. Bir şekilde kadın da bir dişil enerjidir. Yani soğuğu temsil eder. Erkek de bir eril enerji olarak pozitif ve sıcağı temsil eder. Aslında aynı bu kavramları eril ve dişil, kadın ve erkeğin enerjilerindeki dengede de görebiliriz. Bir erkek aslında hareket enerjisidir.
Ama o hareket enerjisini, o sıcağı etkileyen enerji soğuk enerjidir. Biz kışın soğuğa ihtiyaç duyarız. Toprak soğuğa ihtiyaç duyar. Karlarla toprağın üzerinin kapatılıp orada korunmaya ve bir şekilde o karanlığın içerisinde aslında tohumlanmaya, filizlenmeye, baharın sıcağa hazırlanmaya ihtiyaç duyar. Öyleyse duygularımıza, düşüncelerimize ve hayatımıza da benzer durum ve olaylar meydana geliyor demektir. Şimdi sizin için öfke sıcak bir duygudur ve kızgınlığınız, kızmanız arttıkça, ateşiniz yükseldikçe öfke artar. Endişe soğuk bir duygudur. Siz endişelendikçe bir şekilde dondurursunuz, buzlaştırırsınız. Korku, karanlık ve kar enerjisinin, en soğuk enerjinin, karanlığın dipteki halidir. Öyleyse bunun bir de ılığı olması lazım değil mi? Mesela sevgi, sevinç, neşe, size huzur veren duygu ve düşünceler ise ılık enerjilerdir. Yani bir taraftan soğuğa, endişe ve korkuya, bir taraftan sıcağa, kızgınlık, öfke, hırs değil mi? Ya da aşırı kontrolcülük, aşırı pozitif, eril enerjilerden aslında orta duygulara geldikçe nasıl ki sıcak ve soğuğu dengeleyebiliyorsak, diğer taraftan beden içerisinde soğuğun meydana getirdiği enerjilerden, diyelim ki belli organlarınız var, böbrekleriniz soğuktur. Burayı onun için ılık tutmakta fayda vardır. Ama aşırı sıcak değil, ılık. Böbreklerinizi elinize ne zaman götürürseniz bir bakarsınız ki orada sürekli bir serin enerji vardır. Örneğin erkeklerin üreme organları daha serin bir enerji ihtiyaç duyar sperm üretim için. Kadınlarınsa tam tersi. Öyleyse nerede sıcak ve nerede soğuk? Kalbiniz bir sıcak enerjinin aslında bir taraftan denge olsa da kan dolaşımı, hareket enerjisinin sıcağa ihtiyacı vardır. Yani bununla çalışır. Ama aşırı sıcak kalbe en büyük zararı verir. Çünkü ateş elementinin unsuru olduğu içindir. Böbrekleriniz soğuk enerjidir. Soğuk enerjinin bir unsurudur. Ama soğuk en çok böbreklerinize zarar verir. Bu da aslında bu ikili sistemin, ikili yasalarının en böyle göze görünen çok önemli noktalarıdır. Peki öyleyse şimdi sen çevrendeki insanlarda soğukluğu, sıcaklığı nasıl algılıyorsun? Kendini soğuk hissettiğin kişiler senin için antipatik kişilerdir. Mesafe koyarsın. Çünkü orada aynılık vardır. Aynı olduğun yerlerden itme yaparsın. Daha sempati duyduğun kişiler, bazen tabii farklı bağlarla da olsa seni çeken insanlar sıcak kanlı dediğimiz, hani senin için sıcak gelen ve bir çekim oluşturan olaylardır. Öyleyse aynı mıknatısın kutupları gibi bizim çekim alanlarımıza aslında sıcaklık, itim alanlarımıza ise soğukluk hakimdir. Onun dışında kalpleri soğuk olan insanlar vardır. Kalbini kapatan, sertleştiren, katı bir şekilde koruma altına alıp perdesini kapatan insanlar soğuk kişilerdir. Soğukluk neydi? Endişeydi. Peki endişe varsa ne vardır? Güvensizlik vardır. Yani hayata, kendine ve Yaradan'a güvenmeyen insanlar öyleyse daha soğuk insanlardır. Fazla sıcağa gidenler bu sefer herhangi bir şekilde alanını koruyamayıp neye güvenip güvenmeyeceğini, doğru adım atamayarak, kendi hadlerini bilmeyerek aşırı sıcakkanlılık da aynı şekilde çeşitli etkilerle, zararlarla tekrar kendini güvensizlik ve endişeye döndürür. Aşırı sıcağa gidenler soğuğa, aşırı soğuğa gidenler de aşırı sıcağa gitme ya da hayatlarına çekebilme mekanizmasını kullanırlar. Onun için her zaman bizim için bahar iyidir. Yani hayatınızın huzurudur, kabulüdür, sevgisidir. Herhangi bir duyguda, düşüncede, ilişkide aşırıya gitmekten sakınmaktır. Beden bunu sürekli ayarlar ve siz sürekli olarak 36 ile 37 arasında bir denge teşkil edersiniz. İlişkilerinize, hayatınıza, gönlünüze, kalbinize de bu dengeyi siz kendiniz şuurunuzla, idrakinizle koyabilirsiniz. Kim size ne kadar yaklaşacak, ne kadar soğuk duracaksın,
Kime ne kadar yaklaşıp, kiminle ne kadar sıcak, ne kadar ılık bir ilişki kuracaksın. Bunların her bir tanesi tabii senin kendini görmek, tanımak, kendini bilmek, kendini bildikçe hayatı görmek, deneyimlemek ve bunun bilgisiyle de beraber aslında bir akıcı hale gelmekle olur. Sen katılaştıkça, sertleştikçe soğursun. Ilıdıkça akarsın. Diğer taraftan aşırı ısındığındaysa buhar olur, yok olur gidersin. Onun için hem var ol, hem ılık, hem sade, hem de kendinde ol. Sevgimle, hoşça kal.